Putin'in intikamı. Rus füzesi NATO hava sahasına girdi. ABD'nin maşası Moskova'da. DAEŞ senaryosu ile Rusya savaşını körüklüyorlar. Kremlin'den 93 saniyelik intikam. Rusya, Moskova'daki ölümcül saldırının ardından NATO toprakları üzerinde 39 saniye boyunca seyir füzesi fırlattı. Polonya Hava Kuvvetleri, Rus füzesinin radarda görünüp kaybolması üzerine F-16 savaş uçaklarına acil kalkış emri verdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart Cuma gecesi düzenlenen saldırıda 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının ardından oklar DAEŞ'in iplerini elinde tutan ABD ve İngiltere'ye döndü. 8 Mart'ta Moskova için 2 günlük bir uyarı yayınlayan ABD ve İngiliz büyükelçilikleri Rusya'nın kendilerini dinlemediğini iddia ederken iki ülkenin spesifik bir istihbarat paylaşmadığını ve açıkça suç ortağı olduğu belirtilen Rusya'dan ise Batı savaşı seçti açıklaması geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen kanlı terör saldırısını IŞİD'in Horasan kolu üstlendi. Saldırının gerçekten IŞİD-Horasan tarafından düzenlenip düzenlenmediği konusunda tartışmalar olsa da Rusya Ukrayna'yı suçlarken Kiev bu suçlamaları reddediyor. Olay IŞİD-Horasan'ın son yıllarda Rusya'ya yönelik iyice artan tehditlerini gündeme getirdi. Bu konuya girmeden önce IŞİD-Horasan'ın kuruluşuna dair birkaç kelam etmek istiyorum. IŞİD'in 2014'te Irak ve Suriye'de halifelik ilan etmesinden kısa bir süre sonra Pakistan Talibanı'nın eski üyeleri dönemin IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlılıklarını ilan etti. Daha sonra bölge ülkelerinden kendine adam devşiren IŞİD, 2015'in başlarında örgütün Horasan kolunun kurulduğunu duyurdu. Tabi Horasan adının tarihi bir anlamı vardı. Horasan günümüz Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan çok geniş bir coğrafyaya verilen ad ve bölge insanı için önemli. Bölgede bir şekilde kalıcı olmayı başarmış olsa da IŞİD, Taliban ve ABD ile girdiği mücadele istediği mevziyi hiçbir zaman kazanamadı. Bu yüzden özellikle de intihar saldırılarıyla varlığını devam ettirmeye çalışıyor. IŞİD Horasan, Afganistan ve Pakistan'da son yıllarda meydana gelen en kanlı saldırılardan bazılarının sorumluluğunu üstlendi. Camiler, hastaneler ve halka açık yerlerde örgütün saldırılarına hedef oldu. Terör örgütü başta Şiiler olmak üzere esas olarak sapkın gördüğü Müslümanları da hedef alıyor. Hatta Şiileri mürted olmakla suçluyor. Örneğin Mayıs 2020'de Kabil'de Şiilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede bir doğum hastanesine düzenlenen saldırıda 16'sı anne ve yeni doğan bebek olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücünün eski komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Ocak 2020'de bir Amerikan saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak 2024'te düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da mezarlık yolunda 20 dakika ara ile 2 patlama meydana gelmiş, onlarca kişi ölmüş, yüzlerce insan yaralanmıştı. Bu saldırıyı da IŞİD üstlenmişti. Mesela örgüt yine 2021 yılında Kabil'in uluslararası havaalanına düzenlenen ve ABD'nin ülkeden kaotik tahliyesi sırasında 13 ABD askerinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırıyı da gerçekleştirmişti. Örgüt uzun süredir Taliban ve çekilmeden önce de ABD güçleriyle mücadele etti. Bu mücadele sonucunda örgütün Horasan kolu bitme noktasına gelmiş durumda. Ağır kayıplar veren IŞİD Horasan son yıllarda Rusya'ya karşı özellikle de Kafkasya'da örgütlenmeye çalışıyor. Bildiğiniz üzere Putin, Rusya'nın başına geçtiği gibi Çeçenistan'a karşı ağır bir savaş başlatmış ve on binlerce insanı katletmişti. Rus topraklarında güçlenme hedefi koyan IŞİD Horasan, Putin'i sadece Çeçenistan'da değil, Suriye'de de Müslümanlara karşı baskı uygulayan bir figür olarak görüyor. Putin ve Rusya'nın elinde Müslüman kanı olduğunu söylüyor. Uzun süredir Putin yönetimine hedef alan ve tehditvari açıklamalar yapan terör örgütü IŞİD Horasan, Eylül 2022'de Kabil'deki Rusya Büyükelçiliğine ölümcül bir intihar saldırısı düzenlemişti. 2015'te de Mısır'dan kalkan bir Rus uçağına yerleştiren bombanın patlaması sonucu 224 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenmişti.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 8 Mart 2024'te hem Rus makamlarını hem de Rusya'daki vatandaşlarını büyük bir terör saldırısı olabileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya ise IŞİD'in bir sinagoga saldırısının önlendiğini duyurmuştu. Suriye ve Irak'ta gücü azalmış olan IŞİD, Rusya'ya bağlı Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya topraklarında güçlenmeye ve yeni militanlar kazanmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Moskova'ya karşı olan bazı Orta Asyalı isimleri de üye olarak kabul ediyor. Son saldırıyı gerçekleştirenler de Tacikistan uyruklu zaten. Rusya, Moskova'daki ölümcül terör saldırısının ardından NATO toprakları üzerinde 39 saniye boyunca seyir füzesi fırlattı. Rusya'ya ait bir seyir füzesi gece boyunca 39 saniye boyunca NATO toprakları üzerinde uçtu. Polonya Silahlı Kuvvetleri X'e yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli hava araçları tarafından gece boyunca fırlatılan seyir füzelerinden biri Polonya hava sahasını ihlal etti. Nesne, Oserdov köyü semalarında ilerleyip Polonya hava sahasında 39 saniye kaldı. Polonya'nın verdiği bilgiye göre Rus füzesi Ukrayna'nın batısındaki kasabalara ateşlenmişti ve NATO üyesine ait radarlar füzeyi takip etti. Polonya Hava Kuvvetleri Rus füzesinin radarda görünüp kaybolması üzerine F-16 savaş uçaklarına acil kalkış emri verdi. Hava sahası ihlalinin ardından bu sabah açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'dan yeni hava sahası ihlali için açıklama talep etti. Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popkov, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun bu sabah Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçaklarından X-101, X-555 ile X-55 tipi seyir füzelerini kullandığını duyurdu. Kiev Belediye Başkanı, hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen füzelerin parçalarının Desyan semtindeki ormanlık alana düştüğünü belirtti. Polis bölgede inceleme başlattı. Ukrayna ordusu da Rusya'nın yasa dışı ihlak ettiği Kırım Yarımadası'nda Rus donanmasına ait Yamal ve Azov çıkarma gemilerini vurduğunu açıkladı. Moskova'ya düzenlenen ve şimdiye kadar 154 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Rus basını tarafından Rusya'nın modern tarihindeki en kötü saldırılardan biri olarak nitelendirilirken Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne göre saldırı kayıpları en üst düzeye çıkarmak için dikkatlice planlandı ve tasarlandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada ölümcül silahlı saldırıya karışan 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik servisine göre saldırıda kullanılan silahlar önceden bir yere toplanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi ayrıca Moskova'daki binaya saldıran 4 şüphelinin Ukrayna sınırına çok da uzak olmayan Biryansk bölgesinde gözaltına alındığını doğruladı. Yetkililere göre teröristler Ukrayna'ya kaçmayı planlıyordu. Şüphelilerden birinin ormanlık alana kaçtığı belirtilirken güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra öldüresiye dayak yediği ortaya çıktı. Saldırganın yakalanma anı sosyal medyada büyük ses getirirken Rus güvenlik güçlerinin tekme, yumruk ve dipçikle dövdüğü görüldü. Şüphelilerden birinin sorgu görüntüleri yayınlandı. Videoda yer alan şüpheli kendisine saldırı karşılığında 500.000 ruble yani yaklaşık 5.400 dolar sözü verildiği söylendi. Şüpheli ayrıca emir aldığı kişinin saldırının nerede yapılacağı konusunda kendisine talimat verdiğini söyledi ve orada kim olursa olsun öldürmesinin emredildiğini belirtti. Şüpheli ayrıca saldırının Telegram üzerinden organize edildiğini belirtti.